Ören Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay, hem çok zarif, hem her örgüye yakışabilen, her yaşa uygun şahane bir örgü modeli olacak. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Hemen ilmek atarak modelime başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Modelim 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Tabii ki sizler yelek veya hırka tarzı örgü modelleri yapacak iseniz ayrıca kenar bantları eklemeniz gerekmekte. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ve 4 ilmek. Evet, 3 model üzerinden anlatım yapacağız. Ben modelimde lastik uygulamayacağım. Dilerseniz sizler lastik uygulayabilirsiniz. İstediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz lastikte uygulamadan yapabilirsiniz. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Burada modelimin ön yüzüne geçebilmek adına bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Ben lastik uygulamadığım için bu işlemi yapıyorum. Sizler lastik uygularsanız bunu yapmanıza gerek yok. Modelim ön yüzünden kuruluyor. Bu yüzden modelin ön yüzüne geçebilmek adına bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde örüyorum. Ve modelimin ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. İki ilmek ters, 3 ilmek düz. İki ilmek ters ve kenar ilmeğim. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. Modelimizin arka sırasında ilmekler görüldüğü gibi örülüyor arkadaşlar. İki ilmek ters, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bakın şu an şöyle bir görüntümüz var. Şimdi modelimize ajur uygulayacağız. Modelimin 3. sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters ördükten sonra arkadaşlar 1 ilmek doladım. 1 ilmek örmeden aldım. Takip eden 2 ilmeği önce şöyle biraz genişletiyorum. Sonrasında soldan sağa olacak şekilde kesiyorum. Kestikten sonra burada örmeden almış olduğum ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden atlatıp bırakıyorum.
Ve tekrar bir kez daha ajur uyguluyorum. Yani şişimin başına ilmek doluyorum. Ara ilmeklerim olan 2 ilmek ters. 1 ilmek doladım. 1 ilmek örmeden aldım. Takip eden 2 ilmeği beraberce soldan sağa olacak şekilde kestim. Örmeden almış olduğum ilmeğimi diğer ilmeğin üzerinden atlattım ve 1 ilmek doladım. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramız. 2 ilmek ters, 1 ilmek doladım, 1 ilmek örmeden aldım. Takip eden 2 ilmeğimi soldan sağa olacak şekilde kesiyorum. Diğer ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. 1 ilmek doladım ve 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimin arka sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. Dolayarak almış olduğum ajur ilmeği ters. Aradaki ilmeğim yine ters. Ajur ilmeğim ters. Yani yine 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde örüyoruz. İlmeklerimiz gördüğümüz gibi örülüyor arkadaşlar arka sıramızda. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin ön yüzüne geçiyorum. Bakın şu anda böyle bir görüntümüz var. Yine ajur yapmaya devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Sonrasında 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Takip eden 2 ilmeği beraberce düz bir şekilde kestim. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 1 ilmek doladım. Takip eden 2 ilmeği beraberce ördüm. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 1 ilmek doladım. Takip eden 2 ilmeği beraberce kestim. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bu sıramızda da bu şekilde işlemler yaptık. Modelimin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden 2 ilmeğim düz bir şekilde örüyorum. 3 ilmeğim ters, yine ters bir şekilde örüyorum. Modelimizin arka sıralarında değişiklik yok arkadaşlar. Hep 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde ilerliyor. Evet. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlardan küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Bir emoji olabilir, bir nokta olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de farkınızı belli etmiş olursunuz. Evet, şimdi modelimizi uygulamaya devam ediyorum. Modelimin son sırasını gideceğim. Ayrıca arkadaşlar modelimin son sırasını giderken de aynı zamanda ilk sırasını, yani bir sonraki modelin ilk sırasını gitmiş olacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Tıpkı ilk başta yapmış olduğumuz işlemleri yapıyoruz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bu hem birinci modelin bitimi hem de ikinci modelin başlangıcı oluyor. Ve son sıramızı gidiyoruz.
İlmekler gördüğümüz gibi 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. Şimdi artık arkadaşlar modelimizde ajur yapmış olduğumuz sıramıza gideceğiz. Şimdi o sırayı size tekrardan göstermek istiyorum. Sonrasında büyük bir parçayı göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Takip eden 2 ilmeğim ters bir şekilde örüyorum. Bakın bir ilmek doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Takip eden 2 ilmeği soldan sağa olacak şekilde düz olmak kaydıyla kestim. İlmeğimin üzerinden atlatıyorum ve bıraktım. Tekrar bir ilmek daha doladım. 2 ilmek ters. Bir ilmek doladım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Takip eden 2 ilmeğimi soldan sağa olacak şekilde kesiyorum. İlmeğimi ilmek üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmek ters. Doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Takip eden 2 ilmeği beraberce ters bir şekilde kesiyorum. İlmeğimi ilmek üzerinden atlattım ve tekrar doluyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Anlamadığınız ya da takıldığınız yerler olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Şöyle bakın. Büyük bir parça hali de bu şekilde. Gayet esnek bir model arkadaşlar. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz tertemiz, arkası da çok düzgün bir şekilde duruyor. Kenar ilmeklerimiz bu şekilde. Bakın. Modelimizden her türlü yelek şal modellerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok hoş durur. Çeyizlik yelekler olabilir, anne yelekleri olabilir, bebek yelekleri olabilir. Hani benim aklıma gelen bunlar. Sizler dilediğiniz tarzı örgüde kullanabilirsiniz. Hırka, bluz, atkı, bere, şapka, süveter hepsine uygulayabileceğiniz şahane bir örgü modeli olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle beraber örmeyi tercih edersiniz. Gerçekten çok zarif, çok hoş durdu. Tiril tiril örgü modeli diyebiliriz. Gerçekten ben çok beğendim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.